Sana sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. İnsan bazen istediğine değil, hazır olduğuna kavuşur. Bu cümle kulağa sert gelebilir. Çünkü insan istediği şeyin kendisine uzak olmasını sevmez. Beklemeyi sevmez. Kapının önünde kalmayı sevmez. Hele bir de elinden geleni yaptığını düşünüyorsa, hayatın hala susuyor olması insana ağır gelir. Ama bazen mesele şudur. O şey sana gelmemiş değildir. Belki sen henüz ona varacak hale gelmemişsindir. İnsan ister. Daha iyi bir hayat ister. Daha huzurlu bir düzen ister. Sevilmek ister. Anlaşılmak ister. Başarmak ister. Bir kapının açılmasını ister. Ama hayat bazen insana istediğini hemen vermez. Çünkü istediğin şey sadece dışarıda duran bir ödül değildir. Bazen istediğin şey senden yeni bir insan ister. Daha sabırlı bir insan, daha sağlam duran bir insan, daha az korkan, daha çok göğüsleyen bir insan. Kırılınca dağılan değil, kırılınca kendini yeniden kuran bir insan. İşte o yüzden bazı şeyler geç gelir, bazı kapılar geç açılır, bazı yollar geç görünür. Çünkü her şey yalnızca sen istediğin için olmaz. Bazı şeyler sen onu taşıyacak hale geldiğinde olur. Her şey vaktini bekler sözü burada boş bir avuntu değildir. Bu oturup hiçbir şey yapmadan hayatın sana mucize getirmesini beklemek değildir. Hayır, insan elinden geleni yapar, yolunu arar, kapıyı çalar, emek verir, dener, yanılır, bir daha dener. Kendini toparlar, gücünü ölçer, eksiklerini görür, kendini hazırlar. Sonra bir yerden sonra anlar. Ben elimden geleni yaptım. Bundan sonrası benim zorlamamla değil, zamanın olgunlaşmasıyla olacak. İşte beklemek burada başlar. Bu bekleyiş tembellik değildir. Bu bekleyiş teslim olmaktır. Ama yenilmek değildir. Bu bekleyiş insanın kendi payını yaptıktan sonra hayatın payına saygı duymasıdır. Çünkü her şey insanın elinde değildir. Ne kadar isterse istesin, bazı şeylerin vakti vardır. Bazı karşılaşmaların vakti vardır. Bazı ayrılıkların bile vakti vardır. Bazı başarıların, bazı fark edişlerin, bazı uyanışların vakti vardır. Sen tohumu toprağa koyarsın, sularsın, güneşini verirsin, toprağını havalandırırsın. Ama tohumu elinle çekerek büyütemezsin. İşte insanın en çok yanıldığı yer burasıdır. Bir şeyi istediği için onun hemen olması gerektiğini zanneder. Oysa bazen erken gelen şey de insana zarar verir. Hazır olmadığın bir başarı seni büyütmez, şımartır. Hazır olmadığın bir ilişki seni iyileştirmez, daha çok yaralar. Hazır olmadığın bir güç seni korumaz, seni bozar. Hazır olmadığın bir kapı açılırsa içeri girersin ama içeride kalamazsın. O yüzden bazen hayat kapıyı kapatmaz. Sadece seni kapının önünde bekletir. Çünkü mesele kapının kilitli olması değildir. Mesele senin o kapıdan geçecek hale gelip gelmediğindir. Burada durup insanın kendine sorması gereken soru şudur: ben gerçekten bekliyor muyum yoksa beklemek bahanesiyle yoldan mı kaçıyorum? Çünkü bu ikisi birbirine çok benzer. Dışarıdan ikisi de sessiz görünür ama içeride bambaşka şeyler olur. Biri sabırdır, diğeri ertelemedir. Biri olgunlaşmadır, diğeri korkudur. Biri ben elinden geleni yaptım, şimdi zamanı bekliyorum der. Diğeri nasıl olsa zamanı var deyip hiçbir şey yapmaz. İnsanın kendini kandırdığı yer burasıdır. Beklemek hiçbir şey yapmamak değildir. Beklemek, yapılan şeylerin içimizde kök salmasını izlemektir. Ve bazen yolda böyle başlar. Ya bul o yolu ya da o yolda kaybol. Bu cümle çok ağırdır. Çünkü insana şunu söyler: yolu uzaktan izleyerek bulamazsın. Haritaya bakarak da yolcu olamazsın. Bir noktadan sonra adım atacaksın. Yol, yürüyenin önünde açılır.
Yol, bekleyenin değil, yürürken beklemeyi öğrenenin önünde açılır. Çünkü insan bazen yürürken kaybolur. Ama kaybolmak her zaman kötü değildir. Bazen insan kendini bulmak için bildiği yerlerden uzaklaşmak zorundadır. Kaybolmadan yön duygusu gelişmez. Yanılmadan karar keskinleşmez. Düşmeden sabır anlaşılmaz. Beklemeden vakit bilinmez. Ama burada ince bir çizgi var. Yolda kaybolmak başka, yola hiç çıkmamak başka. Yola çıkan insan kaybolsa bile değişir. Yerinde duran insansa sadece beklediğini sanır. O yüzden insanın kendine dürüst olması gerekir. Ben gerçekten bir şey için emek verdim mi? Gerçekten kapıları çaldım mı? Gerçekten kendimi hazırladım mı? Gerçekten o istediğim şeye layık bir iç düzen kurdum mu? Yoksa sadece istedim mi? Çünkü istemek kolaydır. Hazır olmak zordur. İnsan çoğu zaman istediği şeyin hayalini kurar. Ama o şey geldiğinde taşıyacağı yükü düşünmez. Başarı ister ama disiplin istemez. Huzur ister ama egosunu susturmak istemez. Sevgi ister ama kırılganlığını kabul etmek istemez. Özgürlük ister ama bedelini ödemek istemez. Yeni bir hayat ister ama eski alışkanlıklarını bırakmak istemez. Sonra da der ki, neden olmuyor? Belki de oluyordur. Ama önce senin içinde oluyordur. Belki hayat dışarıda sessizdir ama içeride bir şey hazırlanıyordur. Belki kapı açılmıyordur ama sen kapıya uygun hale geliyorsundur. Belki gecikme sandığın şey aslında korunmadır. Belki bekleyiş sandığın şey aslında pişmektir. Çünkü bazı şeyler insana geldiğinde değil, insan ona hazır olduğunda anlam kazanır. Hazır olmadığın şey senin olmaz. Elinde dursa bile senin olmaz. Adı senin olur, yükü seni ezer. Bu yüzden bazen hayat seni bekletir. Seni cezalandırmak için değil, seni hazırlamak için. Ve bu hazırlık bazen sessiz olur. Kimse görmez, kimse alkışlamaz, kimse aferin demez. Ama insan içeride değişir. Daha az acele eder, daha az bağırır, daha çok dinler, daha net görür, daha az tutunur, daha sağlam yürür. İşte o zaman bazı şeyler gelmeye başlar. Çünkü artık insan yalnızca istemiyordur. Taşıyacak hale gelmiştir. Belki de hayatın en büyük adaleti budur. Herkes istediğini değil, hazır olduğunda taşıyabileceğini alır. O yüzden bir şey olmuyorsa hemen bitti deme. Ama nasıl olsa zamanı var deyip kendini de uyutma. Yola çık. Elinden geleni yap. Kapıyı çal. Emek ver. Kendini hazırla. Sonra bekle. Çünkü bazı şeyler zorlanarak gelmez. Bazı şeyler çağırınca değil, zamanı gelince gelir. Ve o zaman geldiğinde anlarsın. Beklediğin şey aslında dışarıda değildi. Sen onun için içeride büyüyordun. Bugün kendine şu soruyu sor. Şu an hayatında gelmesini beklediğin şey gerçekten gecikiyor mu? Yoksa sen hala ona hazır hale mi geliyorsun? Beni buraya kadar dinlediysen bu konu bir beğeniyi hak etti demektir. Abone olman da benim bu çalışmalarıma küçük bir alkış olur. Şimdi yorumlarda tartışalım. Senin hayatında şu an bekleyen şey ne? Bir kapı mı? Bir yol mu? Yoksa henüz hazır olmadığın bir sen mi?